1593 yılında 63 yaşında bir kadın kendi gemisiyle Londra'ya gitti ve İngiltere kraliçesinden bizzat randevu istedi. Üstünde gizlediği hançerle. Peki bir korsan bir kraliçeyi neyle ikna eder? İrlanda'nın korsan kraliçesi Grace O'Malley. 1530 yılı civarında İrlanda'nın batı kıyısındaki Clew Körfezi'nde yer alan Clare adasında bir kız doğdu. Grania Ní Maelly. Babası Eoin Dubhdara O'Malley, denizcilikle geçinen güçlü bir klanın reisiydi. Aile, kıyılarından geçen gemilerden vergi toplayarak ve zaman zaman onları yağmalayarak servetini büyütüyordu. Grania daha küçük yaşlardan itibaren bu deniz kültürünün içine doğmuştu ve babasının izinden gitmek istiyordu. Yaşadığı dönem, İrlanda'nın Gal klan düzeninin İngiliz Tudor hakimiyeti karşısında hızla çözüldüğü bir çağdı. Grania'nın ailesi gibi klanlar henüz kendi topraklarında yarı bağımsız yaşasa da İngiliz krallığının nüfuzu adanın batısına doğru giderek genişliyordu. Bu karışık dönemde büyüyen Grania, muhtemelen dönemin soylu geleneğine uygun biçimde eğitim gördü. Nitekim yıllar sonra Kraliçe 1. Elizabeth'le yapacağı görüşmede ortak dilleri olan Latinceyi akıcı biçimde konuştuğu aktarılır. Rivayete göre henüz bir çocukken babasının İspanya'ya yapacağı bir ticaret seferine katılmak istedi ama reddedildi. Gerekçe uzun saçlarının gemi halatlarına takılabileceğiydi. Grania bunun üzerine saçlarını kısacık kestirip erkek çocuğu gibi göründü. Bu inat dolu hamle ona Grania Mahol yani Kel Grania lakabını kazandırdı. Zamanla İrlandaca'da Granuaile olarak da anılacaktı. Israrı sonunda babasını ikna etti ve denizlere açılmasına izin verildi. Yine efsaneye göre İspanya dönüşü gemileri bir saldırıya uğradığında kendisine verilen güvertenin altında saklan talimatını dinlemeyip halatlara tırmandı ve babasına saldıran bir denizcinin üzerine atlayarak onu püskürttü. Daha çocuk yaşta gösterdiği bu cesaret ailesinde şaşkınlık yarattı. 15 ya da 16 yaşlarındayken klan ittifaklarını güçlendirmek amacıyla Donal O'Flightberta ile evlendirildi ve 3 çocuk dünyaya getirdi. Ancak sıradan bir eş rolüyle yetinmedi. Kısa sürede evliliğin fiili yöneticisi haline geldi. İspanya ve Portekiz'e uzanan ticaret ağları kurdu, kıyılarına yaklaşan gemilere baskınlar düzenledi. Kocası 1565 civarında rakip bir klan tarafından pusuya düşürülüp öldürülünce, Grania çocuklarını ve takipçilerini toplayıp Clare adasına çekildi ve kendi filosunu kurarak bağımsız bir güç haline geldi. Daha sonra Demir Richard Burke ile ikinci bir evlilik yaptı. Rivayete göre bu birlikte dönemin Brehon hukukundaki bir geleneği kullanarak evliliği bir yıl sonunda tek taraflı feshedebilme hakkını elinde tuttu. Halk arasında anlatılan bir hikayeye göre tam bir yıl dolduğunda Burke'un kalesinin kapılarını kilitleyip onu dışarıda bırakmış ve "Richard Burke, seni boşuyorum" diye seslenmiş. Ancak bu anlatının tarihsel kaynağı zayıf olduğundan tarihçiler bunu ihtiyatla karşılıyor. Bu birliktelikten oğlu Theobald, Tibbot doğdu. Halk arasında anlatılan bir başka hikayeye göre Tibbot'un doğumunun ertesi günü gemisi korsanlarca saldırıya uğradı ve o henüz loğusayken güverteye çıkıp mürettebatını savaşa yönlendirdi. Ancak bu anlatının ne kadarının gerçek, ne kadarının efsane olduğu tarihçiler arasında tartışmalıdır. Kesin olan şu ki, Grania bu evlilik sayesinde stratejik açıdan kritik önemdeki Rockfleet, Karaikowley Kalesi'nin kontrolünü ele geçirdi ve ömrünün geri kalanında burayı üs olarak kullandı. 1570'lerden itibaren Grania'nın gücü zirveye ulaştı. Onlarca gemiden oluşan bir filoyu yönetiyor, Mayo kıyılarındaki adaları ve kaleleri denetliyor, haraç adı altında geçiş vergisi topluyordu. Ünü İrlanda sınırlarını da aştı. 1577'de adayı ziyaret eden İngiliz saraylısı ve şair Sir Philip Sidney, onunla yaptığı sohbetten büyülendiğini aktarmış, bir başka İngiliz yetkili ise onu İrlanda'nın tüm kıyılarındaki en meşhur kadın diye tanımlamıştı. Ancak İngiliz Tudor hakimiyetinin İrlanda'ya doğru genişlemesi onun bağımsızlığını tehdit ediyordu.
1584'te Connaught'a vali olarak atanan Sir Richard Bingham, Grenier'i baş düşmanı ilan etti. Resmi yazışmalarında onu 40 yıldır bölgedeki tüm isyanların dadısı diye tarif etti. Bingham onu bir süre tutukladı, filosunu büyük ölçüde yok etti, kardeşi John Bingham aracılığıyla oğlu Owen'ın öldürülmesini sağladı, diğer oğlu Thibaut Le Muro'yu ve üvey kardeşi Donal'ı ise vatana ihanetle suçlayıp hapse attı. 1588'de İspanyol armadasına ait bir geminin Clare Adası açıklarında karaya vurduğu ve Grenier'in adamlarının hayatta kalan İspanyol denizcilere saldırdığı bilinmektedir. Ancak bunun İngiliz kraliçesine sadakatten mi yoksa kendi topraklarını korumak içgüdüsünden mi kaynaklandığı tarihçiler arasında hala tartışmalıdır. Bu dönemde konumunu güvence altına almaya çalıştığı kesindir. Oğullarının hapiste olması ve gücünün elinden alınması karşısında Grenier, dönemin bir kadını için akıl almaz bir adım attı. 1593'te kendi gemisiyle İngiltere'ye giderek doğrudan Kraliçe 1. Elizabeth'ten randevu istedi. Önce kraliçe adına hazırlanmış 18 soruluk yazılı bir sorgulamayı yanıtladı, ardından Greenwich Sarayı'na kabul edildi. Muhafızların onu üzerinde bir hançerle yakaladığı, ancak bunu kendini savunma amacıyla taşıdığını söyleyerek durumu atlattığı aktarılır. İkisi de karşısındakinin dilini konuşmadığından görüşme ortak bildikleri Latince üzerinden yapıldı. Grenier'in talebi netti. Düşmanlarına karşı kılıç ve ateşle hiç kimsenin müdahalesi olmaksızın özgürce hareket etme izni, oğullarının serbest bırakılması ve el konan topraklarının iadesi. Bu talepler kraliçeye yazdığı ve günümüze ulaşan resmi dilekçesinde böyle kayıtlıdır. Dilekçesinde kendi 40 yıllık mücadelesini de şöyle özetliyordu. Son 40 yıl boyunca koşullar beni silaha sarılmaya ve kendimi, halkımı denizde de karada da yalnızca kendi gücümle korumaya zorladı. Bu ifade Bingham'ın 9 yıl önce onu tanımlarken kullandığı 40 yıldan bağımsız, tamamen kendi hayatına dair kişisel bir değerlendirmeydi. Elizabeth bu taleplerin çoğunu kabul etti. Oğlu Thibaut serbest bırakıldı, Bingham'ın görevden alınması emredildi ve Grenier'e istediği hareket özgürlüğü tanındı. Ancak yerel yönetim sözleşmeyi ağırdan aldı. Grenier, anlaşmanın gerçekten uygulanması için 1995'te kraliçeye bir kez daha başvurmak zorunda kaldı. 60'lı yaşlarına rağmen denizden vazgeçmeyen Grenier, ömrünün son yıllarında da bölgesindeki çekişmelerin içinde kalmaya devam etti. Aynı yıl içinde bu kez farklı bir konuda. İngiliz askerlerinin topraklarına yerleştirilmesinden şikayet eden ikinci bir dilekçe daha gönderdiği bilinse de yaşamının son 10 yılına dair ayrıntılı kayıt bulunmuyor. 1603'te muhtemelen Rockfleet Kalesi'nde Kraliçe 1. Elizabeth'le aynı yıl hayatını kaybetti ve Clare adasındaki manastır kalıntılarına gömüldüğüne inanılıyor. İki kadının birbirine hiç benzemeyen iki hayat sürüp aynı yılda tarih sahnesinden çekilmesi tesadüften öte bir sembol olarak anılır. Oğlu Thibaut Bourke ise annesinin mücadele ettiği İngiliz sistemi içinde resmi bir yer edindi. Yıllar sonra kral tarafından Mayo Vikontu unvanıyla soylulaştırıldı. Annesinin bağımsızlık mücadelesinin torunları için farklı bir biçimde de olsa bir miras bıraktığının işareti. İrlanda'nın resmi tarih kayıtlarında neredeyse hiç yer almayan Grenier Maile'nin hikayesi, büyük ölçüde İngiliz idari yazışmalarından ve kuşaktan kuşağa aktarılan halk anlatılarından günümüze ulaştı. Tarihçi Anne Chambers'ın 1979'da yayımlanan ve sonraki baskılarla güncellenen biyografisi, onun hikayesini efsanenin gölgesinden çıkarıp yeniden gün yüzüne çıkardı. Bugün Mayo'daki Westport House'da onun anısına dikilmiş bir heykel bulunuyor. Rockfleet Kalesi ve Clare Adası'ndaki manastır kalıntıları hala ziyaret edilebiliyor. 1980'lerden itibaren İrlanda'da kadın hakları hareketlerinin de sembollerinden biri haline gelen hikayesi, Granoaile adıyla bugün de bağımsızlık, azim ve dönemin cinsiyet kalıplarına meydan okuma simgesi olarak yaşamaya devam ediyor. Bu, tarihin sessiz bıraktığı ama unutulmayı reddeden kadınlardan birinin hikayesiydi.
Peki ya diğerleri? Bir firavun vardı. Erkeklerin dünyasında 30 yıl hükümdarlık yaptı ve ölümünden sonra adını silmeye çalıştılar. Bir ressam vardı. Her tablosunu acıyla boyadı ama hiç yenik düşmedi. Bir hemşire vardı. Savaş meydanlarında geceleri fener taşıdı ve modern tıbbı kökten değiştirdi. Bir kız vardı. Karanlığın kurşununa rağmen susmadı. Hepsinin hikayesi burada. Lilitya'da her hafta yeni bir isim, yeni bir hikaye seni bekliyor. Abone ol, bildirimleri aç. Bir sonraki hikayeyi kaçırma. Tarihin en güçlü sesleri sessizliğe teslim olmadı. Sen de onları duymayı hak ediyorsun.